Evet, şimdi bizim için en önemli kısma geldik. Şu çekmeleri yapacağız arkadaşlar tek tek. Burada resmi çok iyi yorumlamamız lazım. Çünkü burada gözden kaçırdığınız bir detay modelin sonuna gittiğinizde bir daha düzeltilmesi mümkün olmayacak sıkıntılara sebep veriyor. Biz temel eğitimlerimizde de bundan bolca bahsediyoruz. Çok detaylı anlatıyoruz. O yüzden başlamadan önce şu resmi iyi yorumlayın. Şimdi bakın burayı yorumladık. Tamam, bitti. Ama bu modelin bittiği anlamına gelmiyor. Devam eden kısımlardaki şu kurguyu da çok iyi yorumlamamız lazım. Bu yüzden görsele dikkatlice bakalım. Bakın şimdi. Şimdi şurada ne yaptık? Alt karkası çıkardık. Bir de dedik ki üst karkası var. Bir de oturma yerimiz var. Burası çok önemli değil yani. Çok sorun bir durum yok. Şimdi şurayı yaparken belli başlı öneriler gelebilir. Bilenler vardır veya hiç bilmeyen arkadaşlar da izliyor olabilir. Bilenler şöyle yorumlayabilir. Şimdi şuradan aynı modülü şişirip tekrardan şu bölmeleri yapabiliriz. Yani şuradaki kalıbı alıp şu bükmeleri yapabiliriz diyebilir. Ama şimdi bakın arkadaşlar. Tekrar görsele gelelim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Burada bir içe doğru evet eğim var ama kendi içinde şöyle çıkıp ondan sonra bükülüyor. Yani hafif öne doğru az bir meyilli ondan sonra geliyor. Yani siz şu kalıbı, düz kalıbı alıp direkt o çekmeleri yaparsanız model düzgün olmuyor, çıkmıyor demektir. Tamam, hani görsel olarak belki de böyle geldiniz, yaptınız, dilim dilim gözüktü. Ama yapmak istediğiniz tamamen şu görselse belki de kendiniz tasarladınız onu. Ve bir de şu var tabii ki. Her çizim uygulanabilir olmuyor. Yani uygulama biliyorsanız ona göre model tasarlamanız lazım. Bunları biliyorsanız zaten herhangi bir sıkıntı yok. Yok bilmiyorsanız sadece çizip de bunu vereyim, yaptırayım gibi bir durumda olmuyor. Bunlar zaten olayın üretim aşaması ama bunları da bilmekte fayda var. Şimdi bakın burayı nasıl çözeceğiz? Biz hep ne diyoruz? Modelimizi seçtik. Şu ana karkas arkadaşlar yani bizim altlığımız yani en alt modelimiz hiçbir zaman silmiyoruz. Mesela bununla anlık işimiz yok. Turbosunu da attık bitti falan. Sakın bunu editable poly yapmıyoruz. Gerekirse alın yana. Şurada bir tane kopyası dursun. Çünkü bu ilerleyen kısımlarda her zaman işimize yarar. Modelim bitti. Her şey tamam. Ne yapacağım? Editable poly yapacağım. Ondan sonra kaplama atmaya başlayacağım. Ama her şey bitti demeden bunu gidip de editable poly yapmıyoruz. Tamamdır. Şimdi gelelim şu çekmelerimize. Bakın. Şimdi şuradan geliyorum. Poligonumu alıyorum. Tamam. Shift diyorum. Şuradan seçiyorum. Bakın şurada birazcık kalmış. Bu şeyden sebep. Şuraya atarken slice'dan birazcık yukarıdan atmışız. Şu slice şurada kaldı. Shift ile şunu seçiyorum. Delete'le siliyorum. Herhangi bir işim yok. Tamam. Şimdi modelime devam ediyorum. Buradan geldim. Shift ile şuraya kopyaladım. Tab görünüşe geldim. Bak Alt-X yapıyorum. Altı da göreyim. Bakın benim modelim şurada bitiyor. Yani şuradan sonrasını almamı gerektirecek bir durum yok. Niye? Ben şu büküm olanları yapacağım. Yani çekmelerimi yapacağım. Evet, tamam. Burada nerede bitiyor? Şurada. Tamam. Buradan sonrasını almama gerek yok. Alt-X yapıyorum. Şuradan kalıbımı alıyorum. Şunu sileyim. Bunu örnek olarak aldık. Bu da durmasın. Tekrar poligonu açayım şuradan. Tamam. Güzel. Herhangi bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar geliyorum. Şurayı çok az bir mesafe öne çekeceğim. Şimdi bunu move'la falan kopyalamayın. Hafif scale ile kopyalayın. Çünkü bu da içe doğru offsetleniyor neticede. Geldim shift'e bastım. İçe doğru hafif offsetliyorum. Bakın çok değil yani. Mesafeyi çok aşmayın. Çünkü hafif şişireceğiz. Oran orantıda bozulmasın. Clone diyorum. OK diyorum. Tamamdır. Şimdi modelimizin ana karkası. Arada Turbo Smooth üstünde atılı kalsın ki kontrol amaçlı. Modelde bir sorun var mı diye kontrol ederiz. Geliyorum buraya. Tamam. Şimdi tamam. Ana karkasımızı çıkartıyoruz. Şunlara daha geleceğiz. Onlara vaktimiz var. Bakın arkadaşlar. Ufak bir detay bakıyorum. Şunları görüyor musunuz? Böyle düz değil. Buradan da bükülüyor. Yani şu ön taraflar geliyor. Bana doğru bakıyor. Şunu kapatalım. Bana doğru. Yani arka tarafta arkaya doğru
hafif meyilli bir şekilde bakıyor. Yani biz modelde bunu düz bir şekilde çıkartamayız. Yani böyle bıraksak, kalınlık versek hepsi tavana doğru bakacak. Onda birazcık da öne doğru bakıyor. Tamam. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hemen çözelim şuradan. Edge'i aldım. Üst taraftakileri seçtim. Dönenleri seçmediğime kontrol ediyorum. Tamam. Şimdi tekrar Shift'e basıyorum. Scale ile büyütüyorum. Güzel. O çıkmayı da yaptım. Geliyorum. Move'la yukarı doğru şunu biraz kaldırıyorum. Tamamdır. Şimdi ne oldu? Bakın. Hepsi o mail yönünde bana doğru bakıyormuş gibi. Şunu şöyle kontrol edin her zaman. Bu böyle. Turbo Smooth'u açalım. Okey. Çünkü yanıtacak kısımlar olacak. Şu da Turbo Smooth arkadaşlar. Kontrolü her zaman buna göre yapın. Şuraları da az düzelteceğiz zaten. Ona değinmiştik. Ona en sona doğru bakacağız. Çünkü şuranın kalıbı bizim için şimdi önemli. Tamamdır. Altta bu Turbo Smooth olarak açık kalsın. Çünkü olay bunun üzerinden devam edecek. Şimdilik orayı ellemiyorum. Bakın. Şunu kapattım ve modelime devam ediyorum. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Daha net görünsün diye. Şuranın şu dönme eğimini ayarlayalım. Bakın. Hemen çok basit bir şekilde. Eğer ki bakın dediğim gibi biz bunu editable poly yapsaydık şu dönüşleri yapıp buraya tekrar müdahale edemiyorduk. Zaten biz bunu kurguladığımız için buraya döneceğimizi biliyorduk. Connect diyorum. Şunu yukarı doğru bir görelim hem de. Evet. Şu şekilde verebilirim. Güzel. Kapatıyorum. F4'te kapalı olsun. Evet. Herhangi bir sorun yok. Güzel. Bu böyle açık kalsın. Devam ediyorum şimdi. Üsttekini F4'ümü aldım. Üstteki modelimi seçtim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bakın. Şuraya dikkat edelim. Burası önemli. Geldik buraya. Şuradan bakın. Bir mail var. Hafif bir mail. Ondan sonra daha keskin iniyor. Ama oval bir şekilde tabii ki. Şuradan dönüyor yani. Döngü şuradan başlıyor. Şimdi bizim bunu oluşturmamız lazım. Edge'i aldım. Bakın şu bize lazım. Scale'imi aldım. Şu şekilde bunu birazcık tap görünüşe geçeyim. Şöyle öne doğru biraz daha. Tamam. Şimdi şu edge, alttaki edge'i alıyorum. Biraz da şöyle öne doğru çekiyorum. Biraz da şu yanlardan gelmesi lazım. Bunu da scale ile yapıyorum. Bakayım. Tamam. Şimdi 6x yapayım. 6 göreyim. Şunu da kaldırayım. Şöyle. Height Selection diyeyim. Şu an şu bölmeleri yapıyoruz. Bakın bunlara ihtiyacım yok aslında. Şu kısımlara. Bu kısımlar çok öne gelmiş. Tek yönlü çekiştirdiğim için. Bir tarafa baktığım için. Yani aslında bunlar şu bükülen kısımlar. Bura biraz fazla geliyor. Bunu üst taraftan çözmemiz lazım bakın. Şuradan 6x yani şunların normalde geleceği nokta şurası. Yani şurası. Evet. Şöyle ortalıyorum. Evet. Şurayı biraz daha ortalayayım. Şurayı da biraz daha ortalayayım. Bakayım şöyle. Şuraları birazcık düzeltelim. İçe doğru da atalım. Bu kısımda bir sorun var mı? Yok. Bunları biraz daha şöyle çekiştirelim ki hani o döngüyü çok temiz bir şekilde bize sağlasın. Biz zaten bunları birazdan düzeltmek için müdahale edeceğiz. Tamam. Evet. Tamam. Şimdilik çok girmiyorum. Onlara zaten müdahale etmem gerekecek birazdan. Şöyle genel karkasa bakalım. Şurayı da düzeltelim. Geliyorum. Vertex'imi aldım. Şunlar ne dedim? Şöyle bükülecek kısım. Tam ortasına neredeyse aslında. Hani dönmeye başlayacağı noktaya doğru çekiyorum ben. Bakayım herhangi bir sorun olmasın. Burası üstteki kısım. Tamam. Şöyle çekiyorum. Şunları da müdahale edeyim. Ufak lokal müdahaleler modelimizi temiz çıkartmaya yarıyor arkadaşlar. Hani buranın burada olmasıyla burada olmasında çok büyük fark yok ama tertemiz bir model çıksın. Biz de işimizi temiz bir şekilde yapalım. Evet. Şimdi geldik buraya. Şuraya da müdahale ettim. Tamam. Şimdi bir bakalım. Turbo Smooth'u bir açalım. 6x yapalım. Bak.
Bir tane daha açalım. Şöyle daha net gözüksün. Yapalım şunu. Evet. Şu an herhangi bir sorun gözükmüyor. Şimdi şuralara kalınlık verdiğimizde buralar kapanacak zaten. Evet, herhangi bir sorun yok. Döngü doğru yerde mi? Evet, doğru bir yerde. Şu an gözüken bir sorun yok arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi buna bir kalınlık verelim. Modelimizi daha iyi görelim. Shell'e geliyorum. Shell. Şimdi bakın dışa doğru verdi. Biz bunu içe doğru verelim. Ve turbosu mod açık olsun. Alttaki modelimize de şöyle bir bakalım. Evet. Tamam. Şimdi turbo smooth'tan dolayı şunlar biraz daha sanki tam kesişim mi? Öne doğru bakıyor. Yok, herhangi bir sorun yok. Tamam. Güzel bir şekilde çıkmış. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Şu an kalıp çok düzgün bir şekilde oturmuş. Şuralarda ufak bir sorun var. Hemen ona müdahale edelim. Yukarıdakiler açık olsun. Şöyle az daha öne doğru alalım. O alttakini göremedim. Şöyle bir bakalım. Şöyle alalım. Alıyorum şurada. Tam göremedim arkadaşlar. Şunu bir kaldırayım. Nasıl bir sıkıntı var? Şuna bir bakalım. Sorun buradaymış. Bakayım şurada. Tap gömüşte aşağı doğru çektirmişiz. Mesela çok ufak bir detay ama yani bize sorunlara sebebiyet veriyor. Evet. Yani bakayım unhide orada da aşağı doğru inmiş. Şunlar biraz daha yukarı kalkması gerekiyor. Şunu da biraz daha şöyle öne doğru çekelim. Mesela şu alttakini de çekebiliriz. Daha düzgün olsun. Şöyle alalım biraz daha. Şunu da biraz daha alabilirim. Evet. Şurada bir sorun var mı? Şuralarda aynı sorun olmasın. Şunları da biraz daha şöyle çekelim içe doğru. Çünkü kalınlık verdiğimizde birbirinin içine giriyor. Hani iç içe girmesi sorun değil. Ama dışarı doğru taşması sorun. Kaplamada da problem gösterir çünkü. Bakıyorum. Evet, tamam. Herhangi bir sorun kalmadı. Mesela şurada ufak şeyler var. Biz bunu önden görmek istiyoruz. Çünkü görselde de gözüküyor. Bunları biraz burada yukarıya doğru kaldıralım mesela. Az daha kaldıralım. Şöyle kaldıralım. Evet. Şuraya az daha kaldırmak istiyorum. Tamam. Çok da kaldırmayın. Şu ivmeyi bozmayalım burada. Çünkü güzel bir döngümüz var. Evet. Tamamdır. Zaten büklümleri attım mı orası biraz değişecek. Onlara en son müdahale edeceğiz. Tamam. Şimdi şu iç ana karkasımızda oluştu. Şimdi bunların hepsini kapatıyorum. Şimdi geliyorum en zor kısmına. Şimdi bunları şurada tek tek oluşturmam lazım arkadaşlar. Ama biz bunu hızlı ve pratik bir yoldan gitmeliyiz. Şunu yapmanın birden çok yolu var. Şu çekmeleri yapmanın birden çok yolu var. Ama benim hem size daha düzgün bir şekilde anlatabilmem lazım. Hem de sizin bunu daha rahat algılamanız lazım. Hem de hızlı olmamız lazım. O yüzden biz buna bazen kendimiz çözümler üretmemiz lazım. 10 tane yol var. Hangisinden daha hızlı yaparım? Tamam. Öncelikle şimdi buraya turbo smooth atıp tek tek çıkarsak H'lerle büyük sürüm. Bir hata oldu mu düzeltme şansımız da yok. Bir de kendi içinden yapacağız. Bu defa turbo smooth'u 2-3 kere arttıracağız. Bu da çözüm değil. Biz her zaman bu tarz modelleri şu ana karkas üzerinden çözüp en son dokunuşları yapmamız lazım. Şimdi geliyorum buraya. Şimdi bakın. Alt X yaptım. Şimdi en önemli kural. Şu çizgiler mutlaka şunu kaldırmam lazım. Göremiyorum çünkü. Mutlaka alttaki şunlarla aynı hizaya gelsin. Nerede olduğunu büyük mü yani şurada da olabilirdi, burada da ama mutlaka aynı hizada. Paralel olsun. Bakın şöyle üst üste gelecek şekilde. Şu da. Bunu mesela burada değil de buraya da çekebilirsiniz. Veya burada dursun. Bunu bu tarafa çekin. Tamam.
Ama ne yapıyoruz? Alttakiyle aynı hizalamayı mutlaka yapıyoruz. Şimdi taşımalarıma dikkat edin. Özellikle yönlerine arkadaşlar. Hususi yapmayın. Şöyle ortadan tutup da taşıma yapmıyorum. O yön oklarına dikkat edin. Çünkü ben şu an üçüncü bir yönü istemiyorum. Yani Z yönünü istemiyorum. Z yönüne attığım an olayın nereye gideceğini kestiremezsiniz. Taşımada hata olur. Tamam. Onlar sürekli taşıma yönleri benim baktığım açıya göre değişiyor. Evet. Şunu şöyle alalım. Tamam. Şunu şuraya alalım. Tamam. Şunları da şöyle bu tarafa alalım. Burada bitireceğiz zaten. Şurada sonlamasını yaparız. Onu içine doğru biraz yedireceğiz. Evet. Burada herhangi bir sorun yok. Şunları ufak oynayalım. Şöyle hafif dokunuşlar. Şimdi şunu döngü başlıyor burada. Orada kalsın. Şunu şöyle alayım. Tam şöyle alabilir miyim? Bakıyorum. Evet. Herhangi bir sorun yok. Alabilirim. Şuraya alayım. Şöyle. Hemen çekeyim şu şekilde. Alttan da. Evet. Bunları böyle tek tek tutuşturuyoruz. Yani burada çok uğraşıyor gibi geliyor olabilir size ama bu daha az uğraşmamız için yaptığımız ufak tefek dokunuşlar. Sıkılmadan arkadaşlar şunları tek tek hizalayalım. Yani bunları tek tek hizalamadan da yapabilir miydik? Yapardık ama işte bu defa daha fazla uğraşıyoruz. Bizim amacımız işimizi şöyle kolaylaştırmak. Şurada iç içe geçiyor. O yüzden çok müdahale etmiyorum. Şöyle bir bakayım. Şeyle açalım. Turbo Smooth'u da açalım. Alt-X yapalım. Tam herhangi bir sorun gözükmüyor. Evet, tamam. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şunları yapacağız. Normalde biz en sonda yediririz bunları ama model hem asimetri hem iki yönlü de farklı eğimlerde olduğu için aynı zamanda üçüncü yönde de ayrı. Burada bunu çözmemiz lazım. Bakın hemen pratik bir yöntemle. Geliyorum bunları seçiyorum. Sağ tıkladım connect dedim. Tamam şunu bir sıfırlayayım. Şimdi şurayı göz kararı aynı gelecek şekilde akın. OK diyorum. Bakın denk geldi. OK diyorum. Şunu seçiyorum. Sağ tıkladım. Connect diyorum. Bakın denk geldi. Bazıları denk gelmeyecek. Şimdi hem adetler azalacak. Bakın burada da. Yani tam böyle birebir hizaya gelmesine gerek yok. Zaten tek bir açıdan bakıyoruz. Diğer yönlerden biraz açı farklı olabilir. Sadece adetleri denk getirmeye çalışıyorum. Bakın. Şurayı seçeyim. Connect dedim. Burada bir tane var. Tamam. Mesela burada da bir tane var. Connect diyorum. Tamam. Şurada da connect. Şimdi burada şunu diyoruz. Hani yeteri kadar atmamız lazım. Fazla atsaydık bundan çok fazla bununla uğraşacaktık. Az atsaydık döngüler, eğimler, müdahale yerlerimiz çok azalıyordu. O yüzden hani en baştaki kurgu olayına dikkat edelim. Her zaman söylediğimiz cümle arkadaşlar. Ne çok ne az. Yeteri kadar uygulayacağız bunları. Evet şurada da denk geldi. Sağ tıkladım connect. Umarım görebiliyorsunuzdur. Biraz sarı kaçıyor ama yani bilgisayardan gözüküyor. Çekimlerde bakacağım yine. Tamam. Şuraya da 2 tane atalım. Tamam. Şimdi bu kısmı bitirdik. Gelelim şu kısma. Hop sağ tıkladım connect. Evet şuraya bir tane daha istiyor. Evet güzel. Denk gelmedi kısımlarda şöyle sağa sola oynatacaksınız arkadaşlar. Şu an denk geldi hepsi. Herhangi bir sorun yok. Sağ tıkladım connect dedim. OK. Şuraya bir tane. OK. Şuraya da bir tane.
Tamamdır. Atıyorum. 2 tane atayım. Denk geldi. Tamam. Burada tamam. Şurada tamam. Artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Okey diyorum. Şuraya 2 tane. Tamam. Şuraya da bir tane atalım. Pardon. Şuraya da bir tane atalım. Bırakıyorum ve okey diyorum. En son şuraya da bir tane atıyorum. Ve olayımı bitiriyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın öyle bir noktaya geldik ki buradan sonra yapacağınız müdahaleler bu kadar vertex olur. Şimdi o yüzden bundan sonrasına geçmek için burada tüm işlerinizi bitirmemiz lazım. Bakın shell verdim, turbo smooth verdim. Alt X dedim. Herhangi bir sorun var mı? Bak mesela şurada bir sorun var. Burayı düzeltmemiz lazım. Niye? Böyle içeri doğru daha çok bombe gibi. Şimdi ben ilerleyip bir de turbo smooth attım mı? Yani olayın rengi o kadar değişecek ki. Mesela şurada görüyor musunuz? Aslında bir sorun yok. Ufak tefek düzeltmelerle bunu yapacağız. Ama daha ilerleyen kısımlarda bu daha büyük sorun olabilirdi. Şuraya indirmek daha doğru gibi geliyor bana. Şöyle hafif indirelim. Tamam. Şimdi çekiştirirken biraz kayıyor arkadaşlar. Ondan sebep çok büyük bir sorun yok gözüken. Şurada bir sorunumuz var. Şuna bir müdahale edelim. Şuradan. Şunlara da müdahale edelim. Evet. Şimdi bakın. Şimdi şey de aslında bir nokta değil. Yani bu şerit gibi çıkmaz. Yani öyle bir işçilikte çıkma şansı yok. Bir kalıp yapılıyor. Neticede üstüne bir kumaş konuluyor. Hani bazı doğal dokunuşları biz hususi veriyoruz. Yine de kontrol edelim. Buralarda herhangi bir sorun gözükmüyor. Şu eğimler normal. Şuralar normal. Evet. Yani belki şura. Çok hafif. Şurası da çok hafif ve kalıbım tertemiz çıkmış gözüküyor. Yani kontrol sürekli ediyoruz. Çünkü burada yapacağımız bir hatanın dönüşü olmayacak. Dikkat edelim. Tamamdır. Şimdi buraları kapattık. Şuralara aldanmayın. Turbo Smooth'ta bakın. Oralar zaten yumuşuyor. Çok istiyorsanız ufak tefek dokunuşlar yine burada yapabilirsiniz. İç kısımdan beri. Evet. Şu an herhangi bir sorun gözükmüyor. Şuralara da ufak dokunuş. Tamam. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar shell'e geliyorum. Şimdi bakın. Bundan sonra yapacağım kısım şu yüzey ve arkadaki iki yüzeyle, yani altları almamam lazım. Şimdi dikkat edelim buraya. Şurada ufak bir şey olmuş. Oraya da hemen bir müdahale edin. Ne olmuş bir bakalım. Şöyle çekeyim. Tamam. Evet. Şimdi burada yapacağım kısma dikkat edelim. Şimdi ben normalde şuradan seçim yaparsam eğer, bakın şu yüzeyleri seçemem. Niye? Çünkü bu shell. Daha henüz ben bunu edite ve poly yapmadım yani. Bakın shell'in altında müdahale ediyorum. Edite ve poly shell'in üstünde olacak ki şu verdiğim kalınlığa, bu shell'in kalınlığı müdahale edebileyim. O yüzden ne yapacağım? Shell'e geleceğim. Tekrar ben bunun üzerine müdahale etmek istiyorsam shell'in üstüne bir edit poly yapıyorum. Artık ne yapıyorum? Bakın şu yüzeyleri de seçebiliyorum. Geri de yine dönebiliyorum bakın shell'den sonra. O yüzden herhangi bir sorun yok. Şimdi bakın şuraları bir komple seçelim. Tamam. Buraları seçtik. Şimdi burada esas olayımız şu. Şu altlara ihtiyacımız var mı? Yok mu? Bakın bunu uygulamalı görelim. Şöyle seçelim. Bizim olayımız şu. Sağ tıklayıp şu araları mesafesini açmak. Bakın extrude diyorum. İzleyelim. Ve aşağıya kalınlık verelim. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Ben şu araları bunun bütün gitmesi lazım. Yani şuradan giden EC normalde
benim ihtiyacım yok. Yani şunlar var ya, bunlara hiçbir şekilde benim ihtiyacım yok. Bunları iptal ediyorum. Şunlara da yok. Geri kalan hepsine ihtiyacım var gibi gözüküyor. Şunlara hiçbirine ihtiyacım yok. Hocam bunları tek tek, yani bundan ayrı seçemez miydik? Bu defa da tek tek dikeyleri seçmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden diyorum buradaki müdahalelere dikkat edelim. Bakın şunları altlı üstü. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Şuradan seçim aracını alalım. Şöyle seçelim. Yataydaki hiçbir dikeye, biraz fazla gitti, ihtiyacım yok. O yüzden şuraları iptal ediyorum. Bakın. Tek tek mi uğraşacağım hocam? Evet. Diğer yönlü buraları seçmeden seçebilir miydim? Evet. Ama o zaman daha fazla uğraşırdık. Her yatayı tek tek seçecektik. Tek tıkla, tek tıkla. Şimdi burada iptal etmesi kolay. Bundan sonra artık kalıbımda zor bir durum kalmıyor. Dışarıdan baktığınızda aslında bu kalıp kolay gibi gözükebilir. Olayın içine girdiğinde ne kadar ince detayla işlenmesi gerektiğini görüyorsunuz. Yani bu modelin uygulanması da aynı şekilde. Yani uygulamada da bunları tek tek kalıp çıkartacaksınız. Tek tek süngerlerini işleyeceksiniz. Kumaştan sonra tek tek çektirmeniz lazım. Her kalıbı, her kasaya, şuradaki her ağaç kasaya çektirmemiz lazım. Aslında gerçek hayatta ne kadar uğraştırıyorsa burada da o kadar uğraşıyoruz arkadaşlar şu an. Evet. Döngüler zor. Şimdi o yüzden bakın tek tek uğraşıyoruz. O yüzden diyoruz ki hani az poligon. Buna her zaman dikkat ediyoruz. Şimdi böyle durumlarda yani bu bile çok gibi gelebilir ama maalesef ihtiyacımız vardı. Bu poligonları tek tek attık. Normalde böyle bir poligon sayısıyla biliyorsunuz arkadaşlar çalışmıyoruz. Şurada altta şunu da aldım. Bunu almayacağım. Şöyle döneyim. Tamam. Şimdi bakın. Sağ tıkladım. Buna extrude dedim. Line'ın extrude'un dedim. Şimdi bakın şöyle yapalım. Araları açıp chamfer'la ondan sonra poligonda seçip de extrude yapabilirsiniz ama bu defa da hepsini tek tek seçmek zorunda kalacaktınız. Herhangi öyle bir şeye ihtiyacınız yok. Şu turbo smooth'u bir açayım. Evet. Şurada bir şey var. Seçmediğimiz bir yer var gibi gözüküyor. Şu arkalar bakın. Ufak bir hata. Mesela kontrol etmesem kaplamada veya en son halinde direkt gitti. Tekrar turbo smooth açalım. Şu an herhangi bir sorun gözükmüyor. Sağ tıkladım. Extrude dedim. Tekrar turbo smooth'umu açtım. Tamam. Bakın. Bakın şurada da bir sorun var. Mesela sorun değil, sadece seçmemişiz. Orada bir yere atladık. Bakın şuraya atladık. Tek bir çizgi ama modeli nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Extrude diyorum. Başka bir yerde sorun, şurada sorun gördüm. Ona bakacağım şimdi. Orada nereyi seçmedik? Evet, şu çizgiyi seçmemişiz. Şunu da seçmemişiz. Evet, artık oralarda seçildi. Tekrar extrude dedim ve turbo smooth'a bastım. Şu an herhangi bir sorun kalmadı. Sadece ben şunu görüyorum. Şu döngüler bizimki gibi değil. Bakın. Şuradaki döngüler bizimki gibi değil. Oraya bir tane daha H atacağım. Bunu en son yapabilirim. Bakayım. Evet. Şuna extrude diyebilirim. Tamamdır. Artık okeyledim. O biraz fazla kaçtı. Biraz geri alalım.
Extrude diyeyim, çok kaçmış. Şurada düşmeler oldu. Gözümüzden kaçtı. O kadar da arttırmayalım. Tamam. Biraz daha içe doğru. Turbo smooth kapalıyken biraz daha. Tamam. Turbo smooth'u açalım. Tamam. Şu kalıpta herhangi bir sorun şu an gözükmüyor. Az daha çektirmek istiyorum. Şöyle çok iç içe girmesin. Bakın bozuldu model. Tamamdır. Şimdi okey. Şuraya geldim. Şimdi en sıkıntılı kısma geleceğim. Çözmemiz gereken kısma geleceğim. Sıkıntılı bir durum yok artık. Sağ tıkladım. Şuna connect dedim. Şu kısmı atıyorum ki. Şöyle bir bakayım. Ufak ileri geri şuradan. Evet, şöyle az daha kenarlara doğru yaklaştıralım. Şimdi şuraya da bir tane ihtiyacım var. Bakın şu döngü güzel. Aynı görseldeki gibi. Turbo Smooth'u bir kapatayım. Şu yataydakine de ihtiyacım var gibi gözüküyor. Şöyle sağ tıkladık. Bir de oraya connect atalım. Turbo Smooth atalım. Hatta 2 tane atalım. Yukarı aşağı. Net bir döngü olsun. Çok keskin. Az gaz atalım şöyle. Tamam, bakayım. Evet. Tekrar açıyorum. Evet. Tamamdır. Şimdi bakın kapatın. Unhide all diyelim. Bir modeli görelim. F4'de kapatalım. Şunlara bir rengimizi atalım. Evet. Bakın kalıp şeklinde çıktı. Turbo Smooth'u bir tane daha atabiliriz. Daha temiz. Bakın dümdüz oldu. Modelde herhangi bir sorun kalmadı. Evet. Şurada iç içe girmeler var. Şimdi artık onlara müdahale edeceğim. Şimdi Turbo Smooth'umuzda 2 modele de attık. Bakın kalıp olarak model bitti. Şurada ufak tefek artık rötuşlarımız var. Eğer ki daha bununla ilgili bir sorunumuz yok diyorsak hemen geliyorum. FFT box'ımı alıyorum. Şuradan şöyle seçim aracımı da düzeltin. Q ile değiştirebilirsiniz. Buradan geliyorum. Dikkat ediyorum çok da bozmadan. Yanlış model attık arkadaşlar. Şu F4'ümü açıyorum. Şunu açacağız. FFT box. Tab görünüşten şu yataydakilerin hepsini seçiyorum. Geliyorum. Çok hafif bozmadan. Evet. F4 kapalı olsun. Az daha şöyle ne dışarı. Mesela şuraya birazcık kaydırmam lazım. Tam hizaya denk gelsin. Şuralarda hizaya denk gelsin. Evet. Bunu da kapattık. Modelimizi boşluğa alalım. Herhangi bir kesişen bir nokta görürsek oraları da düzelteceğiz. Tamam. Şu anlık herhangi bir sıkıntı yok. Gelin şimdi oturak kısımlarına falan bakalım. Ondan sonra modelimize devam edelim. Şimdi gelelim şuradan arkadaşlar. Bir line çiziyoruz. Bakın. Line aldım. Göremiyorum. Şuradan alıyorum. Şu şekilde aynı şu karkasta. İçeriden beri tek tek şöyle dönüyoruz. Şöyle ve şöyle. Evet diyorum. Vertex'lerini açtım ve hepsini seçtim. Smooth dedim. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Modelimi aldım. Şöyle yukarı doğru kaldırdım. Ve buna gittim. Extrude verdim. Extrude'u buluyorum buradan. Verdim. Ne kadar kalkacak?
Bir bakalım şöyle extrude. Bakın şu kadar dışarı çıkıyor. Az daha azaltalım. Evet, o kadar çıkıyor. Tamamdır. Şimdi bunun köşeleri pahla. Bakın F4'ü açıyorum. Benim burada herhangi bir yatayda veya dikeyde, çaprazda da olsun, yani tam alında da olsun bir edge'im yok. Böyle durumlarda arkadaşlar zaten edge aramayın. Çünkü ben yaparken modeli ona göre ilerlettim. Sağ tıkladım. Convert, Editable Poly dedim. Şu üsttekilerin hepsini front'a geliyorum. Şöyle üst kısımdakilerin hepsini seçiyorum. Alttakileri iptal ediyorum. Ne yapacağım? Şuralara oval vermek için sağ tıkladım. Chamfer dedim. Ara mesafesini biraz açalım. Ve buradan da biraz vertex verelim. O köşe pahlarını da şurada açmış olalım. Mesela buradaki birazcık daha fazla gibi köşe pahtını da açmış olalım. Tamam. Aslında modelin o oturma kısmı bu kadar basit. Gidin buna sonra yine bitti diye kırmızımızı atalım. Modelimizin oturak kısmı da çıkmış olsun. Şimdi gelin şuraları da halledelim. Şu alt kısmı. Bakın alt kısmı zaten ben açık bıraktığım için şuradan geliyorum. Edit Poly. Edge'imi alıyorum. Şu ana kısma geliyorum. Sağ tıklıyorum. Create Shapes ve bunun liner'ını alıyorum. Şuradan. Şimdi şuralara alt köşe yapayım. Sadece o kalsın. Seçiyorum. Hepsini smooth diyorum. Herhangi bir eğim kalmasın. Ve rendering'den şunlara kalınlık veriyorum. Radial diyorum. Biraz kalınlaştırıyorum. Unhide all. Daha da kalınlaştıralım. Görseldeki az daha kalın çünkü. Şöyle hafif aşağı indireyim. Evet. Birazcık da side değeri arttırayım. Daha eğimli ve düzgün çıksın burada model. Bakıyorum. Herhangi bir sorun yok diyorum ve buna da geliyorum. Şöyle kırmızı atıyorum. Modelle bütün olsun. Şuradan turbosunu bütün bir açayım. Tamam. Şimdi geldik şu alt kısma. Front görünüşe geçiyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan yine bir kalıp alayım. Şuradan almıştık zaten. Biz ilk zemindeki kalıbını yine oradan alacağım. Alt Q diyorum. Şurada border'la şöyle H ile seçiyorum. En üsttekileri iptal ediyorum. Alttaki kalsın diye sadece sağ tıklıyorum. Şuradan Create Shapes, Liner diyorum ve oradan kalıbımı çıkartıyorum. Bakın. Sağ tıklıyorum. Bunu 3 boyutlu hale getiriyorum. Yani içini dolduruyorum. Editable Poly biraz aşağı çekeyim. Modelden bağımsız. Güzel. Tamamdır. Şimdi front'a geliyorum. Şöyle bir bunu ortadan tam şöyle hizalanacak şekilde iki tarafı da kontrol edelim. Çok hafif dışarıda kalsın zaten. Buraya chamfer verdiğimizde o gidecek. Bakın şöyle bunu bir border'la seçtim dışına ve yukarı doğru shift'le kaldırıyorum. Şöyle front görünüşe tekrar geleyim. Şu şekilde shift'le hemen hemen hizalıyorum. Bakın burada dikkat etmeniz gereken nokta tek açıya bağlı kaldığımızda bakın şöyle hatta bunu genişleteyim. Daha iyi görelim. Şöyle genişleteyim. Bakın normalde aynı hizaya geldi. Şuraları chamfer verdiğimde o alacak. Ama burada olayı bitirdiğinizde olay biraz sıkıntıya kalıyor. Neden? Bakın burada da bakmanız lazım. Bir tek açılı değil. Bakın Alt X yapayım. Meğerse bu böyle bir model değilmiş. Bakın. Bunu ortalamam gerekiyor. Şöyle tab görünüşten de bakayım. Buradan daha iyi göreceğiz. Burayı ortalamamız gerekiyor. Şöyle. Aynı zamanda da left'e geliyorum. Tamam. Yukarıya doğru yine border seçili. Şu aşağıyı da seçeceğim. Pardon. Edge'de şu aşağıyı da seçeceğim. Bu taraftan da şöyle bükülmesi lazım buranın. Ki modelin ana karkası meydana çıksın. Tekrar fronta bakalım. Herhangi bir sorun yok. Şu border'dan sadece şurayı şöyle biraz daha genişleteyim. Ön tarafa taşmayacak şekilde. Evet.
6x diyorum. Net görüyoruz. Kırmızı bakayım da hani aradaki boşlukları da rahat görelim. Aynı rengimde olsun. Çok hafif de bunu yukarı doğru yedireceğim. Çok hafif. Tamam. Şöyle bir bakacağım. Herhangi bir sorun var mı? Gözüken bir sorun yok. Tamamdır. Front'a geliyorum şimdi arkadaşlar. Yine şu alt kısımların hepsini seçiyorum. Sadece en alttaki kalıyor. Ve buna gidiyorum. Chamfer atıyorum tekrardan. Şöyle kutucuğuna bastım. Mesafeyi bir arttırayım. Birazcık da atalım şöyle edge. Evet. Şöyle az daha şunu büyütmem gerekiyor bu yönde. Tamam. Tamam. Şimdi daha iyi. Şimdi chamfer atıyorum. Pardon. Şimdi chamfer'ı atıyorum. Ve köşeleri artık hafif şöyle büküyorum. Çok fazla attık. Tamamdır. 6x yapıyorum. Köşe eğimlerime de bakıyorum. F4'ü de kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Yani burada olayımız ne? Kurguyu çok doğru bir şekilde yapmak. Biz yine bu tarz modellere devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni derslerde, yeni eğitimlerde görüşmek üzere.